Umudunu kaybetme. Film, bir baba ve oğlun ve 1980'lerin San Francisco'sundaki yaşayan insanların yeni bir güne uyanması ile başlar. O yıllarda da büyük bir şehir ve metropol olan San Francisco'nun kalabalığı, halkının işe yetişme telaşı içindeki koşuşturma temaları işlenir. Daha henüz filmin en başında kalabalığın duyarsızlık ve katılığını anlatan küçük bir detay gösterilir. İnsanların işe gitmek için yürüdüğü cadde üzerinde boylu boyunca yerde baygın bir şekilde yatan ihtiyar bir adamın varlığı sanki normalmişçesine kalabalığı hiç rahatsız etmez. Filmde arka fonda çalan o anki müzik dahi bu durumu normalleştirmek için vardır sanki. İnsan trafiği ve caddedeki akış hiçbir aksamaya uğramaz ve ihtiyar adam kimse tarafından fark edilmeksizin yerde yatmaya devam eder. Şimdi bu filmin başlangıcındaki tema ve mesaj kesinlikle doğru bir mesaj değil. Hele hele bizim coğrafyamızda yaşayan halkımızın kültürüne göre bir tutum ve davranış da değil. Yani öyle bir durum olsa şimdiye çoktan birkaç esnaf dükkanından çıkıp amcanın yüzüne kolonya döküp yaşlı amcayı gölgelik bir yere almışlardı bile. Amca uyanırsa tuzlu ayran seansı ile uyandırma ritüeli aynı şekilde devam ederdi. Ayılmadı ise ambulans ya da sosyal hizmetlere bağlı bir ekip bir şekilde çağrılmıştı. Bu sebeple henüz ergenlik çağında olan ve kişiliği yeni yeni oluşan bir gencin bu filmi izlerken daha filmin en başında bu durumu normalleştirme mesajı verilmesi izleyen gence duyarsızlık ve umursamazlık katabilir. Filmde daha başlangıçta ilk yanlış detay olan mesajımız bu. Özellikle biz Filmoskop bölümümüzde bu temalara çok dikkat ediyoruz çünkü bazen şeytan ayrıntıda gizlidir. Seslerle ve görüntülerle size kötü olan bir şeyi normalmişçesine sunduklarında insanoğlu olarak etkilenme durumumuz söz konusu. Hele ki belirli bir yaşa gelmemiş ve belirli bir yaşta kişiliğe oturmamış bir gencin bu filmi izlerken küçük bir detayı fark etmeksizin geçmesi ileride büyüklerine ya da yaşadığı çevreye karşı duyarlılığını azaltabilir. Filmde daha başlangıçta ilk yanlış detay olan mesajımız bu. Aslında film genel konu itibariyle içinde büyük bir mücadele ve azim mesajları barındırıyor. Hatta oyunculuk ve senaryo bakımından sayılı filmler arasında diyebiliriz. Fakat açmış olduğumuz bölümümüzdeki Filmoskop incelememiz konusu geçen her filmi toplumsal fayda ve çıkarları gözeterek incelememizden gelmekte. Olumlu ve olumsuz mesaj yoğunluğuna göre filmin izlemesi gereken yaş aralığını ve izlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini takipçilerimiz ile paylaşmaya devam edeceğiz. Her filmde evrensel ve önemli olan mesaj ve değerler olduğu gibi o filmi izleyen coğrafyaya ait halkın duyarlılığına ve kültürüne hitap etmeyen olumsuz mesaj ve toplumla alakasız değerler de olabiliyor. Bunu görüntü yönetmenleri ya da yönetmenler özellikle mi tercih ediyor bilinmez. Ama bizim kanalımız için öncelik kesinlikle yaşadığımız toplumdaki iyiliğe katkıda bulunacak etik değerleri gözetmektir. İyi ve kötü aynı zamanda yaşadığımız dünyada sesler ve görüntüler gibidir. Hangisine daha fazla maruz kalırsak ve öykünür isek aslında o duyduğumuz sesler ve görüntülerin bütünü oluruz. Bu sebeple önceliğimiz kötü sesleri kısacak, duyarlı bir ses ünitesi gibi hassas davranmak ve iyiliğin sesini çoğaltmaktır. Henüz filmin başlangıcında bu kadar yorum oldukça fazla farkındayım. Filmoskop bölümümüzü henüz yeni oluşturduğumuz için durum bu sebepten dolayı biraz böyle. Toplumsal ve evrensel duyarlılığımıza ait manifesto ve bakış açımızı daha henüz en başında bildirmek, takipçilerimizin bizi tercih etmesi ya da etmemesi konusunda karar vermelerine yardımcı olacaktır. Neyse, biz filmimize geri dönelim. Elinde kemik tarayıcı makinesiyle bir baba ve kreşe yetişmeye çalışan oğlunun elindeki beslenme çantası.
Filmde bu tema ve sahneyi çok defa göreceğimiz için şimdiden aşina olmakta fayda var. Chris Gardner küçük oğlu Christopher'ı kreşe bıraktıktan sonraki iç sesiyle neden böyle olduğunu anlatan küçük bir detay verir. Babası ile 28 yaşında tanışmış ve bu zorlu süreçleri yalnız geçirmiş biri olarak her ne olursa olsun bir çocuğu olduğunda babalarının kim olduğunu bilerek büyüyeceklerine dair kendi kendine söz veren idealist bir adama dönüşmüştür. Filmin sonuna kadar bu idealizm ve kararlılığını izlerken takdir edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda en büyük var olma ve yaşama nedenini de oğlunun varlığından almakta. Uzun zamandan beri elinde taşıdığı tıbbi cihazlardan birini satamayan Chris Gardner büyük hayalleri olan bir adamdır. Ancak ekonomik zorluklar yüzünden ailesini geçindirmekte zorlanmaktadır. Karısı Linda maddi sıkıntılar ve stresli geçen ekonomik süreç yüzünden memnuniyetsiz ve mutsuzdur. Bunu bir şekilde ev içindeki huzura ve Chris Gardner'a da yansıtır. Sürekli olarak evde ikisi arasında olumsuz ve negatif konuşma geçmektedir. Fakat yine de Linda'nın Chris Gardner'ın hayatına dolaylı olarak da olsa olumlu bıraktığı küçük ama önemli bir detayı film içinde yadsımamalıyız. Çünkü bu durum Chris hayatının önemli bir dönüm noktasındayken CEO olan Twister'ı ikna etmesine büyük bir katkı sağlıyor. Linda elbette bu küçük detayın farkında bile değil. Fakat kader bazen bizlere küçük ve gereksiz gibi görünen detaylar sayesinde büyük kapıları açmamıza neden olan anahtarı vermiş olabilir. Linda ile Chris arasındaki bitirici en hassas konuşma Linda küçük evlerindeki balkonda sigarasını içerken gerçekleşmiştir. Chris Linda'ya gün içinde yaşadığı zorluğu anlatmaya çalışırken Linda Chris'e olan inancını yitirdiğini tavrı ve beden diliyle dolaylı olarak anlatmaktadır. Artık dinlemeyi bırak, yüzüne bile bakmak istemiyordur. Eğer bir kadın sessizleşmiş ve hayatındaki adama saygınlığını yitirmiş ise bu zaten majör anlamda bir şeylerin bittiği anlamına gelmektedir. Chris'e gösterdiği bu tavır gerçekten Chris'in de hoşuna gitmez ve Chris onunla bu şekilde konuşmaması gerektiği konusunda Linda'yı uyarır. Yine de Linda biraz boş vermiş, biraz da inancını yitirmiş bir şekilde diyaloğu sonlandıracak tavrını beden diliyle tekrar eder. Her neyse, bir önemi yok artık der. Burada önemli bir parantez açmak istiyorum. Günümüzde de ilişkilerin bitmesindeki en temel etkenlerin başında aslında ekonomik sıkıntılar gelmektedir. Filmde dolaylı olarak da olsa çok önemli bir konuya değinilmiş. Bu diyalogdan çıkarım yapmamız gerekecek olsaydı eğer, bir erkeğin maddi olarak kesinlikle güçsüz kalma lüksünün olmadığını, bir kadının ise kolay kolay meyve vermeyen ağacın gölgesini tercih etmediğini anlamamız gerekmekte. Birbirlerini delicesine sevip aşık olan ve hayatlarını birleştirmek için yeri geldiğinde aile fertlerini dahi karşılarına alan tanıdıklarım oldu. Bunca zorluğa rağmen bir şekilde evlenip daha sonra bir celsede boşananları biliyorum. Aslında evlilikteki temel problemler ve sorumluluklar aynıydı. Hatta iki insan birbirlerini delicesine seviyor diye evlilik kurumunun onlara torpil geçeceğinin düşünce yanılgısı mevcut olabiliyor o an. Bizim yaşadığımız toplumda aile olmaya çalışırken ailenin ve ait olduğunuz toplum desteğinin arkanızda olması çok önemli bir itici güç. Hatta bu desteği arkasına alan evliliklerin daha uzun sürdüğü görmezden gelinmemesi gereken önemli bir istatistik de sunuyor bize. Filmin içindeki Linda karakterinden kadınlar dahi nefret etmiş olabilir. Fakat Linda'nın hayatını sadece filmin bize yansıttığı sahneleriyle görüyoruz. Sürekli çift mesai çalışan bir kadının fark edilmeyen isyanıdır belki de bu durum. Çift mesai çalışan bir kadının kazandıkları aileye ve hatta evin kira parasını dahi ödemeye yetmiyor. Ya Linda kazandıklarını ailesiyle paylaşmıyor ki bu durum bir anne için olabilecek muhtemel bir durum değil. Ya da senaryonun bu kısmı tezat diyebiliriz buna. Gerçekliğe uzak olan şüpheli durum diyelim senaryoda geçen bu tezatlığa. Linda'nın da dediği gibi her neyse. Linda bir süre sonra gitmeye karar veriyor. Hatta gitmeden önce Chris'in zorlu geçen bir gününün sonunda
yağmurlu bir akşam vakti Linda'ya telefon etmesiyle Linda'nın telefonda ben gidiyorum demesi, sonra Chris'in alelacele bir şekilde eve gelip evi boş bulmasındaki darbeden önceki muhtıra anlamını taşıyan o acı gerçek ile yüzleşmesi. Ertesi gün sabah olduğunda Linda'nın Christopher'ı kreşe bırakma saatinde Chris Gardner, Linda'ya bir daha asla benden çocuğumu almaya kalkma diye uyarıda bulunuyor. Ardından çıkış saati olmamasına rağmen Christopher'ı kreşten almaya gidiyor. Christopher ise zeki bir çocuk olduğu için annesinin onu akşam alacağını söylediğini ve neden babasının geldiğini soruyor. Gardner ise Christopher'a artık eve gideceğini ve evinde kalacağını söylüyor. Film bu aşamaya kadar koşuşturma ve Chris Gardner'ın yaşamında verdiği mücadeleyi ve zorlukları anlatıyor. Fakat bu anlatımlar gerçekleşirken aynı zamanda insani olmayan içgüdüsel süreçleri de bize tüm yalınlığı ile yansıtan sahneler de mevcut. Hip bir kıza güvenme ve onu bir aslanın ceylanı kovalaması gibi bir sahne mevcut. Taksi şoföründen kaçarken kemik tarama makinesini metroda düşürmesi, alacağı olan komşusunun kapısına dayanıp onu isterken komşunun kapıya çıkıp size taşınmanızda yardım ettim demesi, tamamen içgüdüsel ve hayvanat bahçesindeki eti paylaşamayan yırtıcı hayvanlar gibiler o an. Yokluk yiğitliği bozar deyimine takılmayın sakın. Bizim kültürümüzde yokluk yiğidi zayıf düşürür. Evet ama yiğit böyle 3'ün 5'in peşine düşmez. Bunu kafanızdan silin. Umudunu yitirme de gerekirse hayvan gibi sağa sola saldır. Büyük paralı godamanlara yancılık yap. Yüksek binalarda yöneticilik yapan kibirli müdürlere gerekirse çaycılık yap fakat vazgeçme. Er ya da geç bu yalakalığın sonunda mutlaka dünyada başarılı olacaksın. Tam bir orman kanunu diyebiliriz buna. Evet, hiç bu açıdan bakmadınız muhtemelen bu filmi izlerken. Çünkü Chris Gardner'ın daha filmin en başında Christopher'ı kreşe bıraktığı o andaki idealist konuşması, her ne olursa olsun vazgeçmemesi sizi bu maceranın içine çekti. Hepimiz Gardner'ın mücadelesinde kendimize bir pay çıkardık muhtemelen. O Christopher ile sevindiğinde sevindik, o üzüldüğünde ve ağladığında yeri geldi ağladık. Fakat neden, niçin sorusunu hiç sormadık. Bu zorlukların temelinde yatan asıl unsuru hiç düşünmedik. Film, zengin olan birilerini daha fazla zengin etmek için verdiği mücadelenin hikayesini anlatıyor arka planda aslında. Piyasadaki kemik tarama cihazlarından biraz daha iyi fakat daha pahalı bir makinenin bölge temsilcisi olması da bunun sonuçlarından biri. En nihayetinde makineyi üretenleri zengin etmek için verdiği bir mücadele aynı zamanda bu. Zekasını ve aklını filmin ikinci aşamasında daha zengin ve daha paralı adamların hizmetine sunmak için mücadele ediyor. Orman kanunlarının geçerli olduğu bir ortamda da başarılı oluyor çünkü daha vahşi bir içgüdüyle hareket etmeye başlıyor. Film, iyi olan bir tutumu anlatırken kötülüğe nasıl hizmet etmemiz gerektiğini de dolaylı olarak anlatıyor bize. Güçlü ve paralı olan abilerine saygı göster. Komşun dahi olsa güçsüz olan seninle aynı seviyedeki insanlara saygısızlık yapabilirsin. Ne de olsa bir gün er ya da geç sen de güçlü bir balık olup küçük balıkları yutacak bir düzeye geleceksin. Filmin elbette ki olumlu yönleri, babalık teması ve her ne olursa olsun ideallerinden vazgeçmemek üzerine kurulu. Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden babalar oldu bizim coğrafyamızda. Sence bu orman kanunları bu kadar onurlu olan bizim toplumumuzda geçerli olur mu? Bunu sizin düşünmenizi öneriyorum. Toplumda istisnai durumlar olsa da hatta bu istisnai durumlar televizyonlarda, kadın programlarında ya da popüler olan suç programlarında gözümüze sokulsa da toplumun kimyasını hala tam olarak bozamadılar. Bu gibi programlara ise ben negatif enerji yayıcıları diyorum. Kötülüğün ne kadar çok bahsi geçerse o kadar çok yayılır. Bir zamanlar gazetelerde 3. sayfa haberleri olan ve toplum yapısının büyük bir çoğunluğuna hitap etmeyen bu tarz haberler kesinlikle göz önüne sokulmamaya gayret ediliyordu. Kötülük ve suç ise illa birilerinin onu gerçekleştirmesi ve büyük bir çoğunluğun onu izlemesiyle mümkün olmuyor. Aksine kötü olan düşünceler ve olasılıkların topluma sürekli anlatılarak
Bu düşüncelerin zamanla normalleştirilmesiyle de olabiliyor ki bu bireysel olan suçlardan daha tehlikeli bir durum arz ediyor. Bu sebeple özellikle gençlerimizi TV'den uzak tutarak izlenilmesi gereken güzel bir film, okunması gereken kitap ya da daha faydalı etkinliklere yönlendirmekte geleceğimiz adına faydalar görüyorum. Filmimize gelince, evet, bir baba izleyebilir, anne de izleyebilir, hatta birlikte de izleyebilirler. Fakat kişiliğe henüz oturma aşamasında olan 12-18 yaş aralığında gençlerimizin izlemesini tavsiye etmiyorum. Çünkü filmde mücadele ve yaşama tutunma amacıyla güzel temalar işlenirken, amaçları ve hedefleri için yırtıcı bir hayvana dönüşmüşçesine etrafına sürekli çıkar odaklı saldıran bir tema da gizli gizli işlenmekte. Evet, hayat böyle katı işte, ne bekliyorsun diye düşünenlerimiz oluyordur muhtemelen aramızda. Elbette hayat mücadelesi içinde bazı önemli sosyal ve sistemin gerektirdiği kurallar bütünü mevcut. Fakat bu kadar katı ve insanlıktan uzak değil. Bir sonraki hafta John Wick filmini toplumsal bakış açımız ve filmoskop mantığı ile inceleyeceğiz. Hayat bir film ya da senaryo değildir. Aksine herkes kendi gerçekliğindeki hayat sahnesinde bir başroldür. Bize verilen sahne, süre ve seçeneklerinin değerini bilmemiz gerekmekte. Görüşmek ümidiyle, kalın sağlıcakla.